Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık, puf puf kabarmaya doymayan poğaça tarifi videosu hazırladım. 2 tepsi yapıp derin dondurucuya kolayca atabileceğiniz, misafirleriniz geldiğinde çocuklarınızın beslenmesi için de sizler için de kolaylık olacak bir tarif. O zaman lafı hiç uzatmadan buyurun poğaçamızın tarifinin yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için ilk önce yoğurma kasesine 1 su bardağı ılık suyumu ekliyorum. 2 su bardağı ılık süt, kullandığım su bardağı ölçüsü 200 milimlik klasik su bardakları, 2 yemek kaşığı dolusu toz şeker, 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru mayamın aktif olması için spatula yardımıyla biraz karıştırıyorum. Mayamın aktif olması için 15-20 saniye kadar karıştırmam yeterli oldu. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 küçük tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu lütfen kendi damak tadınıza göre ayarlamaya özen gösterin. Unumu da yavaş yavaş ekleyeceğim. Yumuşacık poğaça yapmak için mutlaka ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Bir anda ununuzu eklediğinizde poğaçanız sert bir hamur olur. Yumuşak kıvamda hamuru sonrasında toparlamak kolaydır unu ekleyerek. Sert bir hamuru yumuşak hale getirmek biraz daha sizi zorlar. O açıdan lütfen ununuzu yavaş yavaş ekleyerek bu kıvamda olana kadar un eklemeye özen gösterin. Toplamda 8,5 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki sizlerin un marka kalitesine göre değişebileceği için lütfen hamurunuzun kıvamına kadar un eklemeye özen gösterin. Hamurum hafif ele yapışıp yumuşak kıvam aldıktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Oda ısısında yumuşatılmış. Tereyağı eklediğinizde daha güzel poğaçanızın lezzeti olacak. Tereyağımı güzelce elimle yoğurarak içine işlemesini sağladım. Tereyağı yerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ da ekleyebilirsiniz veya katı yağ, margarin de ekleyebilirsiniz. Tabii ki sağlık açısından çok az tereyağı eklerseniz daha lezzetli olur. Tereyağımı hamura yedirdikten sonra da hamurumun kıvamını görüyorsunuz. Elimizden kayan yumuşaklıkta bir hamur oldu. Mutlaka bu yumuşaklıkta hamur elde edene kadar unu ekleyerek güzel bir hamur elde etmelisiniz ki poğaçalarınız da yumuşacık olması için. Artık yeterince yoğurmuş olduğum hazır olan hamurumun üzerine kapatıyorum ve yaklaşık 1 saat oda ısısında mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatte mayalanan hamurumun maya kokusunun çıkması için hamurumu birazcık yoğurma kasesinde yoğuruyorum ve sonrasında tezgahıma alarak hamurumu toparlıyorum. Çok fazla yoğurma işlemi yapıp da poğaça hamurumun da mayasının sönmemesini sağlıyorum. Sonrasında hamur kesme aparatıyla ufak parçalara ayıracağım. Toplamda 24 parça ayıracağım. Bu poğaça hamuru da çok bereketli bir hamur. Eğer sizler fazla yapmayacaksanız daha az malzeme kullanarak bir tepsilik hazırlayabilirsiniz. Ufaklı büyüklüğü ayarlayarak 24 beze yapıyorum. Gördüğünüz gibi ufak mandalina büyüklüğünde bezelerimi ayarlıyorum. Geri kalan hamurlarımı da güzelce avucumun içinde yuvarlayarak bezeliyorum. Sizler tabii ki daha küçük poğaçalar yapacaksanız daha ufak bezeler yapabilirsiniz veya daha büyük poğaçalar yapacaksanız daha büyük beze olarak da ayarlayabilirsiniz. Bezelerimi ufak merdane yardımıyla ufak pasta tabağı büyüklüğünde açacağım. Sizlerin eğer hamuru çok yumuşaksa çok az unlayarak bu işlemi yapabilirsiniz. Benim hamurum çok güzel kıvamda olduğu için hiç unlama gereği duymadan açma işlemini yaptım. Ufak pasta tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kesme aparatımla bu şekilde kesiyorum. Poğaçalarımın içi için kahvaltılık peynir kullanacağım. Tabii ki sizler kahvaltılık çikolatayla, patatesli, kıymalı istediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz. Peyniri eklemiş olduğum kısmı bu şekilde elimle bastırarak kapatıyorum ve sonrasında rulo yapıyorum poğaçamı. Ve sonrasında ay şeklini vererek poğaçamın şeklinde hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi ilk poğaça şeklimi hazırladım. Yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. İkinci bezemi de aynı şekilde açıyorum. Sizler tabii ki bu hamura bu şekli vermek zorunda değilsiniz. İstediğiniz şekillerde yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmak istedim. Bu sefer sizlere de göstermek istedim. Kesme aparatı yerine bıçakla da yapabilirsiniz. Yine tekrardan peynir koymuş olduğum kısmı elimle bastırarak kapatıyorum ve sonrasında tekrar rulo yapmış olduğum poğaçamın
ay şeklini almasını sağladıktan sonra tepsime yerleştiriyorum. Geri kalan bezelerimi de aynı işlemi yaparak bütün poğaçalarımı hazırladım. 2 büyük tepsi poğaça elde ettim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir hamurla 2 tepsi poğaça yapabiliyorsunuz. Kalabalık misafirleriniz için de çok güzel, pratik bir tarif oluyor. Tepsilerimin üzerine temiz mutfak beziyle örterek poğaçalarımı yaklaşık oda ısısında 25-30 dakika kadar tepsi mayası yapacağım. Yaklaşık 30 dakikada tepsi mayası yapmış olduğum poğaçalarımı görüyorsunuz. Çok güzel kabarmış arkadaşlar. Üzeri için 2 adet yumurta sarımın içine 3-4 damla kadar pekmez ekliyorum. Pekmezi çok fazla eklememeye özen gösterin. Aksi halde poğaçanızın üzerinde çok fazla yanık gibi görüntüleri oluşur. Güzelce karıştırmış olduğum yumurta sarımı çok fazla fırçayı baskı uygulamadan poğaçalarımı süreceğim ki poğaçalarımın da tepsi mayasının sönmemesi için. Poğaçalarımın daha güzel kızarması için aralarında güzelce dikkatli şekilde yumurta sarısını ben sürerken sizlere de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sormak istediğiniz, aklınıza takılan soruları da yorum yerine yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğüm an hemen geri dönüş yapıyorum arkadaşlar. Videolarımı da beğeni atarak kanalıma destek olursanız ayrıca sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum ve yumurta sarısı sürmüş olduğum poğaçalarımı artık fırına pişmeye gönderiyorum. Öncesinde 5 dakika ısıtmış olduğum 180 derece alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişireceğim. 2 tepsimi de kontrollü şekilde pişiriyorum. Tabii ki 2 tepsi aynı anda her yeri güzel eşit derecede kızarmıyor. Alt üst ederek kontrollü şekilde pişiriyorum. Benim fırınımda poğaçalarım yaklaşık 40 dakikada pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Sizlere fırından çıkınca ilk sıcaklığıyla poğaçalarımın ne kadar yumuşak olduğunu da göstermek istiyorum. Tabii ki fırından çıkınca üzerine temiz mutfak bezi örterek yaklaşık 5-10 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirmeye özen gösterin. Ben de o şekilde dinlendirdim. Poğaçamın da ne kadar yumuşak olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an ilk sıcaklığı olduğu için tabii ki biraz soğudukça poğaça hamuru kendini çeker. Yumuşacık pamuk gibi poğaçalar oluyor. Sizlere bu güzel tarifi gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ediyorum. Denediğinizde de ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Bol bol yaparak derin dondurucularınızı bu tarifle doldurabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.